Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Öncelikle neden bu kadar ara verdik? Gerçekten çok ciddi sağlık sorunları yaşadım. Kronik bir boğaz enfeksiyonu, kronik bir grip. Çok zor atlattım. Hatta tam atlatmış da sayılmam. Yani hala sesimde ve boğazımda ağrı var. Her neyse, bundan dolayı ara verdik. Ama inşallah bundan sonra iyi olacağız ve projelerimize tam gaz birlikte devam edeceğiz. Bir önceki videomda biliyorsunuz Temu'dan aldığım iplikleri paylaşmıştım. Ve o ipliklerden yaptığım ilk projeyle karşınızdayım. Bu senenin moda rengi benim de gerçekten bayıldığım renk olan kahverengiyle çalışmış olduğum bu VYK Selanik kazak. Gerçekten şahane oldu. Şöyle yakından da arkadan da göstermek istiyorum. Ben böyle eteğin içerisine koydum. Bu şekilde de kullanılabilir. Yani boyunu çok uzun yapmadım. Crop yaptım. Genelde artık çok uzun şeyleri ben sevmiyorum. Böyle bakın eteklerin içerisine, pantolonların içerisine vererek kullanabileceğim çok şahane bir çalışma oldu. Bu projeleri diğerlerinden ayıran neydi biliyor musunuz? Bu proje benim gerçekten ustalık eserim. Şu VYK'nın güzelliğine bakar mısınız? Hem yakadan başlama, hem VYK hem Selanik. Üçü bir arada başka bir kanalda bulmanız mümkün değil. Bu konuda çok iddialıyım. Ve benim gerçekten de çok içime sinen şahane bir çalışma oldu. Videoda elimden geldiğince bütün detayları paylaştım. Siz de videomu izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama onun öncesinde size bir şey söylemek istiyorum. Direkt ipinizi alıp videoya başlamayın lütfen. Öncesinde videoyu açın, bir izleyin. Bir böyle mantığını kafanızda oturtun. Daha sonra ipinizi alıp başlayın. Çünkü direkt mantığını oturtmadan başladığınız zaman yani projede kafanıza takılan şeyler oluyor. Yazdığınız zaman benim anlayamayacağım şekilde yazmış oluyorsunuz, ifade etmiş oluyorsunuz. Veya da ben tam anlamlandıramıyorum görmediğim için. O yüzden yardımcı olamadığım noktalar da oluyor. Bu tür şeylere mahal vermemek açısından ne yapmamız gerekiyor? Tam olarak iyice içimize sindirip ona göre projeye başlamamız gerekiyor. Kolay bir proje diyemeyeceğim ama çok güzel, çok zevkli bir proje. Sizler de benim videomu izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Her neyse çok konuştum. Videoda bütün detaylar var zaten. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve destek yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Küçük bir emoji dahi olsa videoya yorum yapmanız benim için gerçekten çok önemli. Çünkü aramalarda üste çıkması için videonun ne kadar çok yorum olursa bizim açımızdan o kadar iyi. Sizlerden de destek yorumlarınızı bekliyorum. Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup zile tıklamayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, şimdi ölçülerle başlamak istiyorum. Şu an ekrana baktığımda çok değişik bir kahve görünüyor. Pek beğenmediğim. Normalde rengimiz acı kahve, şahane bir renk. Modeli görüyorsunuz. Yakadan başlamalı ve yaka tamamen dikişsiz bir kazak ve gerçekten de şahane bir kazak oldu. Şimdi ben ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum hemen. Salaş bir model ama çok aşırı salaş bir model değil. Zaten üzerimde de başlangıç videosunda gördünüz. Hemen ölçülerimi paylaşayım. Evet, şöyle enimiz 46 santim. Sizin de göreceğiniz şekilde bakın ekrana sığdırmaya çalışarak. Selanik esnek bir model. Esnemeye çok meyilli bir model. Şöyle bakın biraz şöyle yapsam 50 santim oldu. O yüzden tam yapısını bozmadan normal bir şekilde koyup o şekilde ölçtüm. Şimdi boyuna bakalım. Tam omuz kısmından ölçtüğümüz zaman, şöyle omuz kısmından ölçtüğüm zaman 51 santim. V yaka kısmına kadar olan kısmı da ölçeyim, hemen söyleyeyim size. Bakın. Bu kısım 26 santim. Yani V yakaya kadar olan kısım 26 santim. Hemen kol ölçülerimizi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Dediğim gibi çok esneyen bir model. Bakın şöyle yaptığım zaman ölçü bayağı değişiyor. O yüzden çok esnetmeden şöyle masa üstünde düz bir zemin üzerinde size ölçülerini paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın. Omuz kısmından, omuzdaki lastikten sonra ölçüyorum.
diğer lastiğime kadar, bitiş lastiğime kadar. Burada da gördüğünüz gibi 57 santim uzunluğunda. En genişliğini de hemen söyleyelim. En genişliğimiz de burada şöyle 18-19 santim diyelim. 19 santim genişliğinde. Evet, kazağımız bu şekilde. Gerçekten çok zevkli, çok cici bir çalışmaydı. Bütün detaylarını sizlerle paylaştım videomda. Böyle tıpkı fabrika işi gibi çok güzel, muntazam bir çalışma oldu. Umarım sizler de denersiniz. Toplamda 500 diyorum. 300 gramlık ipten böyle çok az kaldı. 50 gram bile değil, 25 gram civarında bir ipim kaldı. İp ince olduğu için ve uzun metrajlı olduğu için yetti aslında. Siz normal kalınlıkta, orta kalınlıkta bir 300 gramlık ip alırsanız yetmeyebilir. Yani bu kaşmir olduğu için, yapısı ince olduğu için yetti. Bu arada bu iple ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim kullandığım iplik bir önceki videomda detaylı olarak bahsetmiştim tanıtım yaparken. İnceliği çok güzel, dokusu çok güzel ama sanki böyle hemen yani tüyermeye başladı gibi. O olayını pek sevmedim. Kaşmir'de öyle bir tüyerme oluyor mu bilmiyorum. Bilenler de bu konuda yazarsa yorumlarını merak ediyorum, deneyimlemiş olanlar. Şişim 3 milimlik bir 100 santimlik misinalı şiş kullandım. Bir de şöyle göstereyim bakın. Bu 80 santimlik misinalı şiş. Bunun 100 santimliğini kullandım. Bir de 60 santimlik bu yaka çevresi ve kolları örmek için misinalı şiş kullandım. Misinalı şiş şart mı diye yazıyorsunuz. Şart arkadaşlar. Misinalı şiş şart. Misinalı şiş olmadan mümkün değil. O zaman videomuza hemen geçelim. Evet, malzeme bilgisiyle başlamak istiyorum. Temu'dan aldığım bu kaşmir iplerden var. Koyu kahverengi. Zaten ben rengini çok beğenmiştim. Toplam 6 yumak var bundan. 50 gramlık sanıyorum. Üzerinde herhangi bir bilgi yok anlayabileceğimiz şekilde. Şimdi bunun yanı sıra da şöyle kaşmir iple birlikte örülen ince bir iplik var yanında. O ikisini ben birlikte katarak öreceğim. Bu ince iplik daha hani örgümüzün sağlam ve dayanıklı olmasını sağlıyormuş. Bir yıpranmasını vesaire engelliyormuş. O yüzden de ikisini bir katarak öreceğiz. Şişimi hemen söylemek istiyorum. Şöyle 100 santimlik misinalı şişim var. Bir de bunun 60 santimliği var. Bu 3 milim. 3 milimlik misinalı şiş kullanacağız yani. Şöyle minik ayraçlarımız var. Şimdi hemen robamızla başlayalım. Toplam robamız 78 ilmekten oluşuyor. Roba artırmalarımızı yaptığımız sabit ilmeklerimiz 3 ilmekten oluşuyor. Şu V yaka kesmesi için V yaka kısmımızda birer tane ilmeğimiz var. Kol kısımlarımızda 14'er tane ilmeğimiz var. Arka bedenleri 36 tane ilmek var. Şimdi biz bu şekilde başlayacağız ve gerekli artırmaları yapacağız. Tam bedenimize uygun olduğu noktada da artık kolları ve bedeni ayırıp o şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi arka 36 ilmek, önler bakın 1 ilmek, yani toplam 2 ilmek. Şu ön kısımda arkayla eşitleyecek kadar, yani toplam 36 ilmek oluncaya kadar artırmaları yapacağım. Sonra duruma göre bakacağız. Şimdi hep birlikte başlayalım. Bakalım bu S beden için ama birazcık salaş olsun istiyorum. Yani tam üzerimize oturan bir model olmayacak. Birazcık salaş bir model olacak. Hemen başlayalım. Evet, şöyle ipimi birleştirdikten sonra ince ve bakın normal kaşmir ipime yanındaki ince ipi birleştirdikten sonra misinalı şişime ilmek atarak başlıyorum. İlmeklerimi çok gevşek de atmıyorum, sıkı da atmıyorum. Orta ayarda toplamda 78 tane ilmeğimi atıyorum. Bakın bu şekilde. Evet, 78 tane ilmeğimi attım. Şimdi hemen roba ayrımlarını yapacağız. Şöyle bakın, sayılarımız önümüzde dursun. Bir tane ilmeğimi şöyle ters olarak örüyorum. Bunu şuradaki V yaka için ayırdığım bir ilmek sayıyorum. Hemen ayracımı takıyorum. Taktıktan sonra şu an örgünün arka yüzünde olacağız. Şu roba için sabit ilmeklerim var 3 tane. Üçünü de ters olarak örüyorum. Çünkü ön yüzde düz olmasını istiyorum. O yüzden arka yüzde 3 tanesini ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar ayracımı takıyorum. Bakın
şu noktayı bitirmiş olduk. Şimdi şu 14 tane ilmeği öreceğim. 14 tane ilmeği de modelimiz Selanik olduğu için bir ters bir düz olarak öreceğim. Tersle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane ilmeği kol için ördüm. Şimdi kolla arka bedenin ayrım noktasına geldim. Hemen buraya bir ayraç takıyorum. 3 tane roba ilmeğini, sabit ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi bakın şu kısmı yaptık. Şimdi şu arka için 36 tane ilmek öreceğim. Hemen ayracımı takıyorum. Bir ters bir düz olarak 36 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 29 30 31 32 33 34 35 ve 36. Şimdi 36 tane ilmeği arka taraf için ördüm. Yine geldik robaya. Hemen ayracımı takıyorum. 3 tane ilmeği burada roba kısmı için ters olarak örüyorum. Yine ayracımı takıyorum. Şimdi bakın şu kısmı öreceğiz. Yine 14 tane ilmeği kol için örüyorum. Tersle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şimdi yine ayracımı takıyorum. Şu noktadaki 3 tane roba ilmeğini örüyorum ters olarak. Önde düz görünmesini istiyorum. 2 3. Tekrar ayracımı takıyorum. Şuradaki bir tane ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak örüyorum. Evet, toplamda 78 tane ilmeğimizi roba ayrım noktalarından işaretlememizi yaparak bu şekilde yerleştirdik. Şimdi şu sabit ilmeklerimiz, üçlü ilmeklerimiz arkada olduğumuz için ters ördük. Bunlar ön yüzde düz olarak görünecek. Aradaki ilmekleri de bir ters bir düz olarak ördüm ki Selanik modelimize uygun hale getirelim diye. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Şimdi şu kısımlardan roba ayrım noktalarımızın şu üçlü ilmeğin sağından ve solundan her ön sırada artırma yapacağız. Şu kısımlardan bakın. Ama şu V yakanın şu kısımlarından, sadece bu öndeki bu kısımlardan her ön sırada değil, 2 ön sırada bir artırma yapacağız. Yani toplam 4 sırada bir artırma yapmış olacağız. Şimdi hemen göstereceğim. İlk olarak V yaka kısmından artırma yapmıyorum. Normal diğer roba ayrım noktalarından artırma yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ben bu noktadan da bir tane artırma yapıyorum. Şöyle bakın, ilmeğimi çektim. Bu ilk sıra olduğu için biraz zor olacak.
Çünkü ilmeklerimiz çok gergin şu an. Altta esnek bir alan yok. Hemen şöyle bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeği diğer ayrıcım şişe aktarıyorum. Şuradaki 3 tane sabit ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bunlar hep düz olarak öreceğiz. Roba noktamı ördüm. Şimdi geldim bakın orta noktaya. Şuradan hemen şu aradan şöyle ipimi çıkarıyorum. Şöyle yönünü değiştirerek şişime takıyorum. Ve buradan bakın bir tane ilmeği düz olarak örüyorum. Şişime takıyorum. Taktıktan sonra bakıyorum. Bakın bir ters bir düz olacak ya. Bu artırma ilmeğimden önceki ilmek tersmiş. O yüzden bunu düz olarak örüyorum. Modelime sadık kalarak. Evet, burada artırmamızı yaptık. Şimdi normal Selanik modeline geçiyorum. Ters olarak örüyorum. Düzü örmeden atlıyorum. Ters olarak örüyorum. Düzü örmeden atlıyorum. Ters olarak ördüm. Düzü ilmeğimi önde şöyle örmeden atladım. Ters olarak ördüm. Düzü örmeden atladım. Bu şekilde ara kısımlarını örgünün ön yüzünde bu şekilde örüyoruz. Düzü örmeden atlıyoruz. Başını doluyoruz. Ters olarak örüyoruz. Düzü örmeden atlıyoruz. Başına doluyoruz. Şimdi bakın geldik yine roba kısmına, ayrıcımızın bulunduğu noktaya. Hemen şöyle bir tane ilmek çıkarıyorum. Şöyle ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Çapraz bir hal alıyor ki aralarda açıklık olmasın diye. En son düz örmüştük bakın. Bu artırma ilmeğimi o yüzden ters olarak örüyorum. Ayrıca şişime aktarıyorum. 3 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar ayrıca şişime aktardım. Bakın burada da yine artırma noktasındayım. Sıradaki ilmeğim ters. O yüzden buradaki ilmeğimi ne yapacağım? Düz olarak şöyle yönünü değiştiriyorum ve örüyorum. Kalanı yine Selanik'e uygun olarak ters, düz, ters, ipim önde, düz, tersi, ters olarak örüyorum, düzü örmeden atlıyorum. Ters olarak örüyorum, düz örmeden atlıyorum. Bu şekilde diğer ayraç noktasına kadar örüyorum. Evet, diğer roba noktasına geldim. Yani şu noktadayız. Burada da hemen bakın. En son ilmeğimi düz ördüm. O zaman artırma ilmeğimi ne yapacağım? Ters olarak öreceğim. Şöyle ilmek için ipimi çekiyorum. Yönünü değiştiriyorum. Ve bir tane ters olarak örüyorum. Ayrıca aktarıyorum. Burada 3 tane düz ilmeğim var. Bu üçünü düz olarak örüyorum. Ayrıca aktardım. Bakın sıradaki ilmek ters. O zaman buradan da artırma yapacağım ya. Bu ilmeğimi nasıl artıracağım? Düz olarak artıracağım. Tam zıttını artırıyoruz. Düzümü artırdım. Yine örmeye devam ediyorum. Düz örmeden atlıyorum. Ters örüyorum. Diğer roba noktasına kadar bu şekilde artırmamı yapıyorum. Düz örmeden atladım. Ters ördüm. Düz örmeden atladım. Şimdi yine robanın artırma noktasındayız. Bakın ilmek şu artırma ilmeğim tepede olacak. Bunu unutmuyoruz. Hemen şuradan bir tane ilmeğimi en son düz ördüğüm için, düz örmeden atladığım için burada ters bir ilmek örmem gerekiyor. Modelime uygun şekilde artırma yapıyorum. Hemen ilmeğimi ters olarak ördüm. Ayraçlarımı aktardım. Aradaki 3 tane düz ilmeğimi her zaman düz olarak örüyorum. Bunlara hiçbir zaman dokunmayacağız. Şimdi geldik. En zor kısım, son kısımdan da bir tane burada artırma yapacağız. Buradan ilmek çıkarmak biraz zor oluyor.
örgünün ön yüzündeyiz. Buradan düz olarak çıkarabiliriz. Ters de olur, düz de olur, fark etmez. Çünkü burada tek ilmek. Şimdi örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi artırma eksiltme yapmadan gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Şimdi aktardım. Bak şu öndeki 3 tane düz ilmeğim burada ters olarak karşıma çıkıyor. Hepsini ters olarak örüyorum. Ayrıcımı aktardım. Şimdi bakın. Bir önceki sırada artırdığım ilmeği düz olarak örmüşüm önde. O zaman burada ters olarak örüyorum. Ters olarak örmüşüm önde. Burada düz olarak örüyorum. Burada da düzleri düz olarak örüyoruz. Başına atlanmış ters ilmekleri ters olarak örüyoruz. Düzleri düz olarak örüyoruz. Tersleri ters olarak örüyoruz. Şimdi ilk sıralarda biraz zor olur düz ve ters ilmekleri ayırt etmek ama daha sonra model ilerledikçe kendini daha iyi gösterirler. Önde bakın başına atladığımız düz ilmek burada ters olarak karşımıza çıkıyor. Atladığımız ilmekle birlikte ikisini birlikte ters olarak ördük. Bir tane ters ilmeğim düz olarak karşıma çıktı. Onu düz olarak ördüm. Bu şekilde gördüğüm şekliyle ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzde yine artırmayla devam edeceğiz. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. İlmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Bütün artırmalarımızı tamamen örgünün ön yüzünden yapıyoruz. Evet, örgünün ön yüzündeyim. Şimdi her ön yüzde ne yapıyorduk? Roba kısımlarından, şu kısımlardan artışlarımızı yapıyorduk. İki ön yüzde bir de buralardan artırma yapıyorduk. Yani toplam 4 sırada bir oluyor. Şimdi ilk defa buradan da artırmamızı yapacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Hiç ayraç vesaire takmaya gerek yok. Kenar ilmeğinden sonra 4 sırada bir, yani 2 ön sırada bir, burada ne yapacağız? Şu ilmeği çekeceğiz ve modelimize uygun olarak öreceğiz. Bakın önceki ilmeğim neymiş? Düzmüş. Sonraki ilmeğim pardon. O zaman ben bunu ne yapacağım? Ters olarak öreceğim. Direkt ne yapıyorum? Bakın. Ters olarak örüyorum. Sonraki ilmeğim Selanik olduğu için artık ne yapıyorum? Selanik modeline çeviriyorum bu artırma ilmeğini. Şöyle bakın, ipim önde, başına doluyorum ve atlıyorum. Şimdi geldik diğer roba kısmına. Bakın bu ayracında her zaman sağından ve solundan ne yapıyoruz? Artırmalarımızı yapıyoruz. Hemen buradan bakın ne yapacağım? Artırma yapacağım. Bir önceki ilmeğim tersmiş. O zaman buradan ne yapacağım? Düz olarak artırmamı yapacağım. İlk sıralarda böyle çok zor artırma yapmak. İlmekler çok gergin. Evet, ilmeğim düzdü bir önceki ilmeğim. O zaman bunu ters yapıyorum. Ters olarak örerek artırmamı yapıyorum. Evet. Ayracımı takıyorum. Ön yüzde 3 tane düz ilmeğim vardı sabit. Bunları yine düz olarak örüyorum. Bunlara hiç karışmıyoruz. Bunlar tamamen örgü boyunca düz olarak devam edecek önde. Şimdi bakın tekrar artırma noktasındayım. Sıradaki ilmeğim neymiş? Düzmüş. O zaman ne yapacağım? Artırmamı ters olarak yapacağım. Şöyle ipime takıyorum, şişime yönünü değiştiriyorum ve ters olarak örüyorum. Şimdi sıradaki ilmeğim düz. Selanik'e uygun olarak başına alıyorum, atlıyorum. Ters örüyorum. Düzün başına alıp atladım. Düzü atladım, tersi ters örüyorum. Bu ara noktaları normal Selanik'e uygun olarak örüyoruz. İlmeklerimizi de artırdıkça bu modelimize katarak devam edeceğiz. En son bakın ters olarak ördüm. O zaman buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmek de düz olması gerekiyor. Çünkü en son ters ilmek ördüğüm için bunu da düz olarak örüyorum. Roba noktalarının ara noktaları yine düz olarak ördüm.
Şimdi bakın sıradaki ilmeğim düzmüş. O zaman ne yapacağım? Buradan ilmeği çıkaracağım ve yönünü ters olarak çevirip öreceğim. Yine devam ediyorum. Düz örmeden atlıyorum, ters ters örüyorum. Düzü atladım, tersi ters ördüm. Selanik modelimi uyguluyorum. Düzün başına atlıyoruz, ilmek önde, tersi ters örüyoruz. Düzün başına atlıyoruz, bakın tersi ters örüyoruz. Arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz şekliyle tersleri ters örüyoruz, düzleri düz örüyoruz. Selanik'in en pratik ve en güzel hali. Evet, ters olarak ördüm. Şimdi geldim artırma noktasına. En son ters ördüğüm için şöyle ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Aradaki sabit 3 düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi geldim, bakın sırada düz ilmek var. O zaman artırma ilmeğim ne olacak? Ters olacak. Bunu ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi artırma noktasına kadar Selanik modelime uygun olarak örüyorum. Yine geldik artırma noktasına, bakın en son ters ördüm. O zaman ilmeğimi ne yapacağım? Artırma ilmeğimi düz olarak artırıp öreceğim. Evet, düz olarak ördüm. Aradaki 3 ilmeği yine düz olarak örüyorum. Bunlar sabit düz ilmeklerimiz. Şu kısımdan hemen bir artırma yapıyorum. Bir sonraki ilmek düz. O zaman bunu ne olarak artıracağım? Ters olarak artıracağım. Aradaki düz ilmeğin başına atlayıp geçiyorum. Şimdi V yaka içinde sondan bir öncekinde ne yapıyorduk? Artırma yapıyorduk. O zaman şuradan ilmeği çıkardım. Bunu da sırama uygun olarak önceki ilmeğim düz olduğu için ters olarak örüyorum. Sonda kalan ilmekleri de ben her zaman düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde ikinci artırma sıramızı da yapmış olduk. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Bakın düzü düz örüyorum. Tersleri ikili olarak ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Şu artırma ilmeklerimiz, sabit ilmeklerimiz pardon, bunları ters olarak örüyorum. Devam ediyorum. Tersleri ters örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Tersli Selanik ilmeklerimiz ikili olarak karşımıza çıkıyor. Bakın başına doladık ya ön yüzde düz olarak. Burada ters olarak karşımıza çıkıyor. Bunları kaydırmayalım. Mutlaka birlikte örelim. Çünkü direkt olarak modelimiz bozulabilir. Evet, şimdi sırayı tamamlayayım. Ön yüzde tekrar devam edelim. Evet, tekrar örgünün ön yüzündeyim. Şimdi bir önceki ön yüzde ne yapmıştık? V yaka noktasında ilk ilmekten sonra artırma yapmıştık. O yüzden burada yapmıyoruz. Bakın şu kısımda bir önceki sırada artırma yapmıştık zaten ön sırada. O yüzden artırma yapmıyoruz. Burada neymiş? İlmeğim tersmiş. Direkt ters olarak örüyorum. Sıradaki ilmek bakın düz. Başına atladım ve örmeden aldım. Sonraki ters olarak ördüm. Şimdi bu nokta, bakın yine geldik roba noktasına. Buradan artış yapacağım. En son ilmeğimi ters ördüğüm için burada ne yapıyorum? Bir tane ilmek şöyle çıkarıyorum. Ve Selanik modelime uygun olarak bir saniye, şöyle 2 kat olduğu için ip katlarına ayrılmasın. Düz olarak örüyorum. Şu aradaki roba ilmeklerin üçünü düz olarak örüyorum. Şimdi geldik tekrar artırma noktasına. Bakın en sonki ilmeğimle ters. O yüzden buradan ne yapacağım? Şöyle ilmeğimi çekeceğim ve düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Düzü başına atladım, geçtim. Ters ördüm, düzü atladım, geçtim. Ara ilmekleri bu şekilde Selanik modelime uygun olarak örüyorum.
düz atlıyorum, ters örüyorum, düz atlıyorum, ters örüyorum, düz atlıyorum, ters örüyorum. En son bakın düz ilmeğim var, başına atladım. İpin böyle başında kalmasına dikkat ediyorum. Şuradan hemen bir tane ilmek artırıyorum. Ayrıca mutlaka sağından solundan her sırada bu kısımlarda artırma yapıyoruz. İlmeğimi şöyle çeviriyorum ve ters olarak örüyorum. Ara noktadaki 3 tane düz ilmeğimi her zaman düz olarak örüyorum. Şimdi bakın, sıradaki ilmek ne ters? O zaman buradan artırma yapacağım için bu ilmeğimi ne olarak artıracağım? Düz olarak artırıyorum. Ters olarak örüyorum. Ara ilmeğimi normal Selanik'e uygun olarak düz atlıyorum. Ters olarak örüyorum. Diğer roba noktasına kadar. Diğer roba noktasına geldim. Şöyle bir tane düz ilmeğim var. Hemen şöyle ipim önde. Başına atladım. Buradan artırmam, o yüzden en son düz ördüğüm için ne olarak yapacağım? Ters olarak yapacağım. Şuradan şöyle ilmeği çekiyorum. Yönünü değiştiriyorum. Ve bunu ters olarak örüyorum. Ara ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Geldim yine artırma noktasına. Bakın sıradaki tersmiş. O yüzden bunu ne olarak artırıyorum? Düz olarak artırıyorum. Kalan ilmeklerimi yine Selanik modelime uygun olarak örüyorum. Düz örmeden atladım. Geldim yine artırma noktasına. Buradan hemen şöyle ipimi çekiyorum. Bir tane ters ilmek. Örerek artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmekleri düz olarak, son artırma noktamıza hemen şu ilmeğimi çekiyorum. Bakın sıradaki tersmiş. O yüzden bunu düz olarak artırıyorum. Kalan ilmeklerimi Selanik modeline uygun olarak örüyorum. V'ye kadar 4 sırada bir artırma yaptığımız için, yani 2 ön sırada bir artırma yaptığımız için burada artırma yapmıyoruz. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, şimdi bu şekilde modelimi arka ve önün ilmek sayıları eşit olana kadar, yani şu kısım ile arka beden ile şu ön ve yaka noktasının ikisinin birleşiminin eşit sayıya ulaşana kadar belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim oldu, kaç ilmeğe ulaştım, onları söyleyeceğim. Evet, ben gerekli artırmaları yaparak şimdi roba kısmını tamamladım. Şuradan da ölçü vermek istiyorum. Bakın şu kısımdan şöyle güzelce düzeltelim. Üzerime denediğim zaman bu benim için ideal bir uzunluk oluyor. Şöyle bakın, 21 santim, şu kısım 21 santim olunca bu uzunluk benim için yeterli oldu, benim bedenim için. Şöyle hemen ilmek sayılarını paylaşmak istiyorum sizinle. Şu kısım, yani bakın şu yaka kısmı 58 ilmek. Aradaki 3 ilmeğim sabit zaten. Kolun bir tanesi bu kısım 94 ilmek. Arka kısım 116 ilmek. Diğer kolumuz yine 94 ilmek. Ve diğer V yaka noktamız şu kısım 58 ilmek. Daha önce de söylemiştim. Bu arka kısımla bu ön kısmın birleşimi eşit sayıya ulaştığı zaman biz artık doğru noktadayız demektir. O yüzden de ikisi eşit sayıya ulaştı. Bakın arka 116 ilmek, önlerde 58 çarpı 2'den yine 116 ilmek oluyor. Şimdi bu genişlik benim için yeterli, benim bedenim için. Sizler kendi bedeninize göre bu noktadan sonra yine aynı şekilde artırmaları devam ederek istediğiniz genişlikte örebilirsiniz.
Şimdi bulunduğum noktadan hemen devam edeceğiz. Artık robayı ayıracağız. Bedeni ayrı öreceğiz. Kolları ayrı öreceğiz. Evet, en sonki artırmadan sonra şimdi normal arkayı bir ters bir düz olarak ördüm. Modelime uygun olarak. Şimdi tekrar ön sıradayım. Bu sırada yapacağımız bir işlem var. Şimdi bir sıra artırma eksiltme yapmadan normal modelime sadık kalarak örüyorum. Bakın. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. Kalanları Selanik modelime uygun olarak örüyorum. Bu sırada herhangi bir artırma, eksiltme vesaire yapmıyoruz. Bakın, normal modelimi örüyorum. Yani herhangi bir işlem yapmıyorum. Koltuk altı noktasına geldiğimizde de yine oradaki kol kesme noktası, daha doğrusu oradaki 3 düz ilmeği yine düz olarak öreceğiz. Evet, bakın 3 tane düz ilmeğim var. Bunları yine düz olarak örüyorum. Sonra yine Selanik modelimle devam ediyorum. Şimdi bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Ön yüzde herhangi bir işlem yapmadan, arka yüzde de aynı şekilde herhangi bir işlem yapmadan düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Daha sonraki ön yüzde artık beden kısmını birleştirip kolları ayıracağız. Evet, ön sıradan bir sıra ördüm. Ben biraz önce arka sırayı da örelim demiştim. Yanlışlıkla söyledim onu. Çünkü amacım ilmeğimi şöyle bakın sıra başına getirebilmek ve şu görüntüye sahip olabilmek. Bu görüntüye sahip olduktan sonra artık birleştireceğim. Şimdi bakın. En son ters yaptım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bakın şöyle ipimi tutuyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Burada amacım birleştirmek. Evet, bir tane ilmeğimi artırdım. Şimdi geldim sıradaki ilmeğim, bakın. Düz ilmeğime girdim. Şöyle. Ve düz olarak ördüm. Şu an normal düz olarak örerek birleştirdim. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Şimdi geliyorum. Düz ilmek var. Bir önceki sırada başına atladığım ilmek. Onu şöyle çapraz olarak örüp düze çeviriyorum. Artık arka yüz, ön yüz yok. Tamamen hepsini ön yüzden öreceğiz. Bakın bir önceki sırada ne yapmışım? Selanik artırmasını yapmışım. O zaman bu sırada artırma yapmadan normal düz olarak örüyoruz. Bakın şimdi şöyle bir ilmeğim var. Normalde ben tersleri bu şekilde örüyordum. Ama şimdi tek yüzden öreceğimiz için modelim bozulmasın diye, aynı şekilde ilmek atışlarım görülsün diye bu aşamada şöyle bakın arka kanadını alıp ters olarak örüyorum. Düz ilmeğime şöyle çapraz giriyorum. Başına doladığımla birlikte düz olarak örüyorum. Tersi bakın arka kanadını alıyorum. Ters olarak örüyorum. Düz ilmeğime giriyorum, çapraz örüyorum. Tersi bakın arka kanadından giriyorum ve ters olarak örüyorum. Şimdi örüş biçimi çok önemli, örüş stili. Eğer normal biraz önceki ördüğüm Selanik gibi örersem eğer ilmeklerimin araları farklı duracak. İlmeklerim farklı görünecek. Aynı dümdüz, aynı formu bozmamak açısından böyle yapıyorum. Bakın çaprazın arasından girdim, ördüm. Tersi şöyle bakın arka kanadını alıyorum ve ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Evet, bakın önleri birleştirdik. Şuradaki 3 tane düz ilmeğim vardı. Bu noktaya kadar şimdi aynı işlemi uyguluyorum. O noktada kolları ayıracağız. O kısmı göstereceğim size. Bakın bu aşamada yaptığım işlem bu. Düzleri çapraz olarak örüyorum. Tersi arkadan alıyorum. Düzü çapraz olarak örüyorum. Tersi arkadan aldım. Bu şekilde roba ayrım noktasına duran 3 tane düz ilmeğime gelinceye kadar aynı işlemi devam ettiriyorum.
Evet, şimdi bakın V yaka noktamdan başladım. Ortadan birleştirdim yakamı. Ördüm, sola doğru geldim. Şimdi koltuk altı kısmını, roba noktasını bakın. Buradan kolu ayıracağız. Bakın şu kol ya, bunları ayrı bir şöyle ayrıca aktaracağım. Bedeni önle arkayı birleştirip öyle öreceğiz. Ama şurada 3 tane düz ilmeğimiz var. Şimdi biz bu ilmekleri ne yapacağız? Bakın. Bir ters örmüştüm. Şimdi bu 3 tane düz ilmeğin bir tanesini öne katıyorum. Bir tane düz örüyorum. Ardından şurada bakın kalan ilmeklerimin ikincisini de ters olarak örüyorum. Yine bedene katıyorum. Bakın bu üçlü düz ilmeğimizin 2 tanesini bedene kattım. Şimdi bir tanesini kola bırakıyorum. Hemen şöyle, burada kaç tane ilmeğim vardı? 94 tane ilmeğim vardı. Bir tane buradan bıraktım. 95 oldu. Bir de şu arkadan bırakacağım. 96 olacak. Şimdi bu 96 ilmeğimi şişime geçiriyorum. Bu ayracıma geçiriyorum. Kolu daha sonra öreceğim. Önce döne döne bedeni örüyorum. Daha sonra kolu öreceğim. Hemen şu 96 tane ilmeğimi ayracıma geçiriyorum. Evet, bakın kol kısmındaki ilmeklerimi topladım. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğim vardı. Şurada bir tane ilmeği unutmuşum. 3 tane düz ilmeğim vardı. Bu ilmeklerden de bir tanesini, bakın 3 tane düz ilmeğim var ya, bunlardan bir tanesini de kola aktarıyorum. Bunu buradan sabitliyorum. Şimdi arka bedene geçiyoruz. Bakın direkt koltuk altından kol kısmını ayırdım. Önden geldim. Şimdi arka bedene geçeceğim. Şurada en son ne yapmışım? Bakın ters ilmek yapmışım. Buradaki düz ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın sıradaki ilmek neymiş? Düzmüş. O yüzden burada şöyle bir aradan ilmek çekiyorum. Artırma yapıyorum. Çünkü aradaki dengeyi korumam lazım. Buraya bir ne gerekiyor? Yok. Tersi çeviriyorum. Sıradaki ilmeğimle düz. Direkt bakın düz olarak örüyorum. Ne yaptık? Burada birleştirme yaptık ama Selanik'e uygun olarak bir ters bir düz olarak denk gelmesine gayret ettim. Diyelim ki denk gelmedi. Benimki bu şekilde denk geldi. Siz araya bir tane artırma yapın. Hiç önemli değil. Önemli olan o düzeni tutturmak. Şimdi diğer koltuk altına kadar normal modelime uygun olarak örüyorum. Bakın. Ters, düz. Ama bakın ilmek alışlarıma dikkat edin. Eğer ilmekleri bu şekilde almazsanız aynı şekilde olmaz. Yani ön ve arkayı ayrı ördüğümüz Selanik'le döne döne ördüğümüz Selanik aynı formda olmaz. İlmek alışlarımız örgümüzün duruşunu etkiliyor ve değiştiriyor. Bakın. Bu şekilde. Şimdi diğer kol altı noktasına kadar, diğer roba ayrım noktasına kadar örelim. Diğer roba ayrım noktasında burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Evet, şimdi diğer kol için roba noktasına geldim. Bakın. Burada kolu ne yaptık? Ayırdık. Arkayı düz olarak, modelime uygun olarak ördüm. Şimdi yine roba ayrım noktasındayım. Bakın. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örmüşüm. O zaman bu 3 tane ilmekten ilkini ne yapıyorum? Ters olarak örüyorum. İkincisini de alacaktım. Onu da düz olarak örüyorum. Şimdi kalan yine 96 ilmeğimi ayracıma aktarıyorum. Bu aşamada elinizde bu ayraçlardan yoksa farklı bir ipliği iğneye geçirerek bu ayrımı yapabilirsiniz. Ama bunlar çok pratikmiş gerçekten. Ben bunları Temu'dan almıştım. Çok güzel ve iş görüyor yani. İpte ilmeklerin yönü bozulabiliyor, değişebiliyor. İlmekler esneyebiliyor ama
Bunda çok güzel. Evet, bu şekilde 96 tane ilmeğimi alıyorum. Evet, şimdi bakın 95 tane ilmeğimi ayracıma geçirdim. Diğer kol için. Şuradaki üçlü roba ilmeklerim vardı düz ördüğüm. Onlardan bir tanesini geçiriyorum. Yani 96 tane ilmeğimi bu ayracıma geçirip bunu kapatıyorum. Bunu kenara koyuyoruz. Önce bedeni döne döne öreceğiz. Daha sonra kolları öreceğiz. Şimdi bulunduğum noktadan devam ediyorum. Evet, şimdi kaldığımız yerden buradaki kol için 96 tane ilmeği ayırdıktan sonra normal devam ediyorum. En son buradaki ilmeklerden sonuncusunu düze çevirmiştim. Sıradaki bakın neymiş? Ters ilmekmiş. Pardon, sıradaki ilmeği de terse çeviriyorum. Şimdi geldik. Düzü düz olarak örüyorum ve kalanı modelime uygun olarak devam ettiriyorum. Yani burada amacım neydi? Belki tam anlatamamış olabilirim. Bir düz bir terse uyarlamak şu kısmı. Burada Selanik'e çok takılmayın. Daha sonraki sıralarda Selanik'i uygulayacağız. Şu kısımları bozmadan yine Selanik uyguluyoruz ama şu kısımda amacımız tersi çevirmek, düzü düze çevirmek. O mantığı uygulamak yani. Şimdi araları başlangıç noktama kadar örüyorum. Tabii ki hep bunu yapmayacağız. Bir sıra bu şekilde öreceğiz. Tersleri arkadan örüp düzleri şöyle çapraz öreceğiz. Bir sırada başına dolayarak öreceğiz. Şimdi onu da göstereceğim. Başlangıç noktama kadar ve yakanın orta kısmı başlangıç noktam. O kısma kadar bu işlemi uyguluyorum. Yani şu kısma kadar, bu kısım benim başlangıç noktam. Şu araları örüp geliyorum. Şimdi bakın geldik başlangıç noktama. Şu an bütün ilmeklerim tekli olarak görünüyor. O zaman sıra başındayım demektir. Bu kısmı ayraçla takabilirsiniz. Ben takmayacağım, gerek duymuyorum. Şimdi bakın bu aşamada ters olarak arkadan örüyorum. Düzü şöyle ilmeği aldıktan sonra başına atlıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Ters olarak şu başlangıç ilmeğin, bunu normal ters yapalım. Bakın düz ilmeği şöyle önden aldım, başına doluyorum. Tersi arkadan alıp ters olarak örüyorum. Bakın düz ilmeği önce alıyorum, daha sonra başına doluyorum. Ters ilmeğimi de arka kısmından alıyorum. Şimdi döne döne ördüğümüz için modeli bozmamak açısından, duruşumuzun aynı olması açısından buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın normalde ne yapıyordum ben? Şöyle alıyordum. Böyle almıyorum bu sefer. Alıyorum, doluyorum. Arkadan örüyorum. Şişimi aldım, sonra doluyorum. Arka kanadını örüyorum. Şişimi aldım, bakın sonra doladım. Tersini şöyle arka kanadından ördüm. Bu önemli bir ayrıntı. Yoksa modeliniz aynı durmaz. Evet, bu sırada yapacağımız işlem bu. Bir sıra bu işlemi yapıyoruz. Bir sırada biraz önceki işlemi bir sıra daha göstermek istiyorum. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu işlemi tekrarlayalım. Artık tamamen ön yüzden örüyoruz. Arka yüzden örmüyoruz. Bir sırada böyle artırma yapıyoruz. Diğer sırada artırmalarımızı normal örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. Bakın şimdi bu şekilde başına dolayarak başlangıç noktama kadar, buraya kadar örelim. Daha sonra bir sonraki sırada ne yapacağız onu göstereceğim. Sonrası zaten tekrardan ibaret. Sadece 2 sırada bu modelimizi devam ettirip istediğimiz uzunlukta öreceğiz. Evet, şimdi şu koltuk altı noktasına geldim. Burada da göstermek istiyorum. Bakın. Düzü yine başına atlıyorum. Tersi içten ters örüyorum. Bakın düzü tuttum. Başına atladım. Tersi yine içten ters ördüm. Yani modelimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Bir bütünlük kuruyorum burada.
tersi başına, pardon düzü başına atladım, tersi ters ördüm. Düzü başına atladım, tersi ters ördüm. Şimdi bu şekilde dönerek dediğim gibi V yaka noktasına kadar gelelim. Bir sonraki sırada ne yapacağız göstereceğim. Evet, V yaka noktama yaklaşıyorum. Şöyle bir geçişi göstermek istedim. Bakın, modelimi devam ettiriyorum. Zaten bakın tekli görünüyor ilmeklerim. Ne demek? Başına dolayacağım demek. Bu şekilde geldim. Şimdi bakın. Geldim ikili ilmeğe. Ne yapıyoruz? İkisini birlikte şöyle çapraz olarak içine girip düz olarak örüyorum. Yani sıra başına geldim. Ters ilmeği şöyle içten ters olarak örüyorum. İkili ilmeğe geldim. Ne yapıyorum? Çapraz olarak örüyorum. Tersi içten alıyorum. Ters olarak örüyorum. Bakın doladıklarımızı ne yapıyoruz? Şimdi topluyoruz. Çapraz olarak örüyorum. İçinden giriyorum. Ters olarak örüyorum. Çapraz olarak örüyorum. İçinden geçiyorum. Şimdi bir sıra bu işlemi yapıyoruz. Bir sıra artırıyoruz. Bir sıra bu şekilde kesiyoruz. Artırdığımız ilmekleri, doladığımız ilmekleri bir sıra kesiyoruz. Sıra başlangıç noktam neresi? Bu V yaka noktası. Şimdi şöyle bir gösterelim bakalım. Ördüğümüz ne durumda? Bakın. Omuz kısımlarımız, bedeni birleştirdik. Döne döne öreceğiz istediğimiz uzunlukta. Kolları ayırdım ve bıraktım. Bedeni ördükten sonra kolları öreceğiz ve daha sonra yaka kısmını öreceğiz. Şimdi ben bedeni bu şekilde hep ön yüzden bir sıra dolayarak artırıp bir sırada doladıklarımızı normal bir ters bir düz olarak örüp istediğim uzunlukta öreceğim. Daha sonra lastik kısmıyla devam edeceğiz. Evet, modelimi şimdi ben belli bir aşamada ördüm. Şöyle baktığımız zaman omuz kısmından 45 santim uzunluğunda olmuş. Normalde bunu daha uzun da yapabilirsiniz ama benim sadece 6 yumak 300 gram ipim olduğu için artık bu aşamadan sonra şeye geçeceğim. Lastik kısmına geçeceğim. Şöyle bakın. Bulunduğum noktadan Selanik modelimizi örüyorduk. Şimdi direkt lastiğe geçeceğiz. Lastiği bir ters bir düz üzerinden yapacağız. Lastiğe de şöyle 60 milimlik şişle geçmeyi düşünüyorum. Çünkü Selanik'te başına doladığımız için ilmekler daha çok yer kaplıyor ama lastikte öyle olmayacak. Direkt bir ters bir düz olarak öreceğiz. Bakın düz ilmeğe girdim. Direkt düz olarak örüyorum. Ters ilmeği yine ters olarak örüyorum. Düzü düz örüyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Düzü düz. Ters olarak örüyorum. Toplamda 240 tane ilmeğim vardı. İlmeklerde artırma eksiltme yapmıyorum. Sadece modelimi direkt bir ters bir düz üzerinden ilerletiyorum. Yani öyle başına atlama vesaire. Selanik modelimizden artık çıktık. Bakın bu şekilde toplamda 240 tane ilmeğim vardı. Bu 240 ilmeği belli bir uzunlukta lastik için öreceğim. Biraz lastiği uzun yapmayı düşünüyorum. Geniş bir lastik olsun istiyorum. Dar bir lastik istemiyorum. O yüzden böyle bir en az 5-6 santim örmeyi düşünüyorum. Bakın. Direkt bu şekilde. Selanik'ten sonra direkt bir ters bir düze geçtiğimiz için alt kısımda otomatik olarak daralma olacak lastik yaptığımız için. Bu da yeterli olacak. O yüzden ilmekleri kesmiyorum. İlmek eksiltmiyoruz yani. Evet, şimdi bütün ilmeklerimi bu şekilde bir ters bir düz olarak örüyorum. 60 santimlik şişime de geçirdim. Daha rahat örebilmek açısından. Evet, sıra başına kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Sıra başına bir kez daha göstereceğim. Evet, bir ters bir düz yaparak sıra sonuna geldim. İlmeklerimin hepsini de 60 santimlik şişime geçirdim. Şimdi artık bundan sonra dediğim gibi 5 sıra falan ön yüz arka yüz olmadan sadece tek yönlü
olarak ilmeklerimizi bir ters bir düz lastik örüyoruz. Bakın tersleri ters olarak örüyorum. Düzleri düz olarak. Bu şekilde 4-5 santim oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Döne döne örüyorum. Evet, lastik kısmını ben ördüm. Şöyle baktığımız zaman tam 7 santim civarında örmüşüm. Gayet güzel oldu. Çünkü geniş bir lastik istiyordum. Şimdi bakın tam V yaka noktasının olduğu noktadayım. Artık ilmeklerimi kapatacağım ve keseceğim. İlmeklerimi kapatırken de yine düzü düz olarak örüyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Bir önceki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Düzü düz olarak ördüm. Birazdan bitecek kısım. Tersin içinden geçirdim bir öncekinin. Tersi ters olarak örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bakın ilmeğim düz. Hemen düz olarak örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde çok esnek olmadan, çok sıkı da olmadan orta ayarda nasıl boyandı bu? ilmeklerimi kapatıyorum. Nasıl boyuyor tabi? Evet, şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Bütün ilmeklerimiz toplam 240 tane ilmeğimiz vardı. Hepsini kapatalım. Evet, bütün ilmeklerimi kestim. Şimdi bulunduğum noktadan hemen şöyle ipimi kısaltıyorum. Bakın son ilmeğimi de şöyle bir zincir çekiyorum ve kapatıyorum. Şöyle bir düzeltelim modelimizi. Şimdi bakın bu kısmı şöyle bir iğne yardımıyla şu ara kısmı kapatıyoruz. Şöyle ilmek bitişlerini mümkün olduğu kadar düzgün yapmaya gayret ediyorum. Bakın şu şekilde. Evet, bakın kapanışımız gayet düzgün oldu. Şimdi bunu da arkaya yürütüp gizleyeceğim. Evet, bedenimiz bu şekilde hazır. Şu an ışıktan dolayı sanırım çok değişik bir renk görünüyor. Böyle mürdüm gibi bir şey görünüyor ama normalde çok güzel bir koyu kahve. Şimdi bedenimiz bittiyse eğer ne yapıyoruz? Kollarla devam ediyoruz. Kol için ayırdığımız 96 ilmeği şimdi normal 60 santimlik misinalı şişime geçireceğim. Şu 60 santimlik misinalı şişim. Evet. İlmeklerimi başına doladıklarımla birlikte, bakın Selanik modelimizdi ya burası. O yüzden onları da dikkatlice şişime aktarıyorum.
Evet, kol için ayırdığım bütün ilmekleri bakın şişime geçirdim. Şimdi şu koltuk altı kısmında tam artırmalar yapacağız. Hem bu arayı kapatacağız hem de kolumuz daha geniş ve rahat olacak. Şimdi bakın ipimi şöyle bir yerden sabitleyeceğim. Arkadan şöyle bir düğüm yapıp sabitleyeceğim bu kısma. Şimdi bakın koltuk altı kısmındayız. En son düz olarak ilmeğimi örmüşüm. Bakın başına dolamışım düz olarak. Şu kısımdan bir tane şöyle ilmek çekiyorum. Bunu daha sonraki sırada birinci ilmeğim. Sırayla devam ediyorum. İkinci ilmek. Şöyle uygun yerlerden bakın. Üçüncü ilmek. 4. Bakın şu tersin bulunduğu noktadan bir tane çekelim. 5. Şu düzün bulunduğu noktadan çekelim. 6. Bakın burayı ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Bir tane şu noktadan alalım. 7. 8. Şu an 8 tane artırma yaptım. 9. Şöyle baktığım zaman 9 tane yeterli gibi görünüyor. Bu kısım kapanıyor. Şimdi bu ilmekleri döndüğümüz sırada örmeye başlayacağız. Şimdi sırayla devam ediyorum. Bakın. İki ilmek yan yana gelmiş düz. Bu koltuk alt kısmı olduğu için. Şu ilmeğimi hemen ters olarak çeviriyorum. Çünkü asil olan ilmeğim buydu. Sıradakini içine giriyorum ve düz olarak örüyorum. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Hemen ters olarak ördüm. Yine Selanik modelime uygun olarak devam ediyorum. Sıradaki başına dolanmış bir düz ilmek hemen düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğin şu çapraz yapalım da ilmeklerin yönleri değişmiş. İçine girip düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğimin şöyle yönünü değiştireyim. Şişleri aktarırken bozulmuş. İçine girip düz olarak örüyorum. Şimdi bütün çevresini bu şekilde şu ilmek artırma yaptığımız yere kadar örelim. Orada nasıl devam edeceğiz? O alt kısımda neler yapacağız? Onu göstereceğim. Şunların bakın yönleri değişmiş. Çapraz olması gerekiyor. O yüzden bunları şöyle değiştiriyorum yönlerini. Evet. Ters ters olarak örüyorum. Bakın. Düzü düz. Tersi ters. Düzü düz olarak örüyorum. Evet, şimdi dolaşalım. Şu başladığımız kısımda, kol altı kısmında görüşelim. Evet, başladığımız noktaya sıra başına geldim. Şimdi bakın bu sırada ne yaptık? İlmeklerimizi kapattık. Bir sonraki sırada ne yapıyorduk? Başına atlayıp artırma yapıyorduk. Şimdi artırma sırasında olduğumuza göre bakın şuradaki ilmeklerimizi ne yapacağız? Direkt artırmaya göre. Artık sıra başımız bu oldu. Başına doluyorum. Bir sonrakini ters olarak örüyorum. Sıradakinin bakın başına doluyorum. Bir sonrakini ters olarak örüyorum. Sıradakinin başına doluyorum. Bir sonrakini ters olarak örüyorum. Burayı da ne yaptık? Hemen Selanik modelimize uygun olarak uyarladık. Düzün şöyle başına doladım. Bir sonrakini ters olarak ördüm.
Şurada bakın 2 tane ilmeğimiz yan yana ters geldi. Bakın sıradaki de ters, bu da ters. O zaman şöyle yapacağız. Ya bu kısımdan bir artırma yapacağız ya da kesme yapacağız. Artırmada kol fazla olmasın diye şöyle yapacağım. Bakın 2 ilmeği şöyle yönünü değiştirip ters olarak öreceğim. Yani 2 tersi burada ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Ters olarak ördüm. Evet. Şimdi sıradaki ilmeğim düz, direkt başına doluyorum ve atlıyorum. Kalan ilmeklerim aynen bu şekilde devam ediyorum. Şimdi Selanik modelime uygun olarak bir sırada böyle başına atlıyorum. Diğer sırada da tersi ters örüp düzü düz örüp normal yaptığımız modeli devam ettiriyorum. Kolu istediğimiz uzunlukta örebiliriz. Şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Bedeni uyumlu şekilde. Sonrasında lastik kısmıyla devam edeceğiz. Bakın bu şekilde ilmeklerimin hepsi şimdi kol kısmındayım. Bakın örgümü şöyle ön yüzünden göstereyim. Bakın kol kısmındayım. İlmeklerimin hepsi şişimde duruyor. Şimdi döne döne modelime uygun olarak öreceğim. Belli bir uzunlukta. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim ördüm, onları sizinle paylaşacağım. Sonrasında ise lastik kısmını yapacağız ve kapatacağız artık kolumuzu. Diğer kolu da aynı mantıkla yapacağız. Bir V yakamız kaldı. V yaka noktamıza lastik yapacağız. Onu da birlikte detaylı olarak göstereceğim sizlere. Birlikte yapacağız. Evet, şimdi kolu ben döne döne belli bir uzunlukta ördüm. Bu uzunluktan sonra yani şu dirsek kısmını geçtikten sonra şimdi az bir kesme yapacağım. Öyle çok yoğun bir kesme olmayacak. Toplamda 104 tane ilmeğim var. Şimdi 4 kez kesme yapacağım ve her sırada ikişer ilmek keseceğim. Yani toplam 8 tane ilmek kesmiş olacağız ve ilmek sayımız 96'ya düşecek. Şimdi bakın tam koltuk altına denk gelen kısımda kesme yapacağım. Çünkü kesme izi içte kalsın, görünmesin diye. Şimdi başına doladığımız sıradayım. Bu aşamada bakın düz ilmeğim var, ters ilmeğim var, düz ilmeğim var. Şimdi şöyle üçüne birden giriyorum ve hepsini düz olarak şimdi bu 3 ilmeğe birden giriyorum ve hepsini düz olarak örüyorum. Ne yapmış olduk? 3 tane ilmeği teke düşürmüş olduk. Bakın modelim bozulmuyor. Yine sonraki ilmeğim ters. Burada ne yaptık? Bir tane. Evet, şimdi burada bir tane kesme yapmış olduk. Yine modelimi devam ettireceğim. Döne döne öreceğim. Şu an 104 ilmeğimden 2 ilmek kestim. 102 tane ilmeğim kaldı. Böyle 4-5 sıra daha örüp bir kesme daha yapacağım. Yine 4-5 sıra daha örüp bir kesme. 4-5 sıra daha örüp bir kesme. Yani toplamda 4 kez kesme işlemi yapacağım. Ve ilmek sayımı 96'ya düşüreceğim. Normal modelimi devam ettiriyorum. Evet, bakın kesmemiz bu şekilde görünüyor. Şöyle baktığımız zaman da tam koltuk altı kısmına denk geldiği için yani çok kamufle olmuş bir kesmemiz olacak. Evet, kolu şimdi ben belli bir uzunlukta ördüm. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 aşamada da ikişer ikişer kestim. 2, 4, 6, 8 toplamda 8 ilmek kestim. Şu an 96 tane ilmeğim var. Hemen santim olarak ölçüsünü sizinle paylaşacağım. Artık lastik kısmına geçebiliriz. Bunu kesinlikle bu aşamada üzerinize deneyip o şekilde lastik kısmına geçin. Hepimizin ölçüleri değişebilir. Şöyle üst kısımdan, çünkü misinalı şişte olduğu için tam sağlıklı ölçü olmayabilir. Şöyle üst kısımdan ölçtüğümüz zaman 49 santim. Şöyle alt kısımdan, koltuk altından bu kısma kadar ölçtüğümüz yerde
Dediğim gibi misin alışıcı olduğu için kıvrılabiliyor. 34 santim. Şimdi 96 tane ilmeğim var. Artık lastiğe geçeceğiz. Bu da 96 ilmek üzerinden lastik ne yapamayız? Yapamayız. O yüzden de şimdi kesmeler yapacağız. Şunu düzeltelim. Evet. Bakın direkt bulunduğum noktada düz, ters düz ilmeğim var. Aynı şu alt kısımda yaptığımız gibi bakın 3 ilmeğe birlikte giriyorum. Ve ilmeğimi teke düşürüyorum. Aradaki tersi ters olarak örüyorum. Bir sonraki düzümü düz olarak örüyorum. Artık direkt bir ters bir düz mantığına geçtik. Tersi ters olarak örüyorum. Şimdi şu üçlü ilmeği yine 1'e düşüreceğiz. Üçüne birden giriyorum. Ve örüyorum. Bakın. Şöyle baktığımız zaman bir tane kestim. Arada bir tane düzü normal ördüm. Bakın bir tane kestim. Şimdi tersleri zaten hep normal örüyoruz. Tersi ters ördüm. Bakın bir önce kestiğim için buradaki düzü ne yaptım? Düz olarak ördüm. Tersi ters olarak örüyorum. Şimdi geldim. 3 tane ilmeğim var. Üçüne birlikte girip 3 ilmeğimi tek ilmeğe düşürüyorum. Bir kez daha gösterelim. Tersi direkt ters olarak ördüm. Bundan sonra Selanikli işimiz bitti. Direkt bir ters bir düz üzerinden gidiyoruz. Şurada kestiğim için buradaki düzü normal düz olarak öreceğim. Tersi ters olarak örüyorum. Şimdi şuradaki üçlü ilmeğimin üçüne birlikte giriyorum ve teke düşürüyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Ben diğer kolu yaptığımda 61 ilmeğe düşürmüştüm. O yüzden bunu da 61 ilmeğe düşüreceğim. 61 ilmek oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Yani sıra sonuna geldiğimde toplam ilmek sayımın 61 olması gerekiyor. Bu sizde 62 olur, 63 olur veya 60 olur ama önemli olan iki kolun birbirine eşit olması. Şimdi ben sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayıp geliyorum. Evet, kesmelerimi yaptım. Şu anda 61 tane ilmeğim var. Dediğim gibi burada önemli olan sizin kendi ilmek sayınızı tutturmanız. Öyle 2-3 ilmeğin fark etmesi hiç önemli değil. Önemli olan iki kolun birbiriyle uyum içerisinde olması. Şimdi bakın misin alışışımı şöyle düzeltiyorum. Lastik kısmı dar olduğu için misinamda örmem mümkün değil. Döne döne örmem. O yüzden de şöyle iki tarafı açık küçük bir şişim var. Bunu alıyorum. Direkt bakın giriyorum. Şu ara kısmı biraz gerdiriyorum boşluk olmasın diye. Düzü düz, tersi ters. Düzü düz, tersi ters. Bu şekilde hiçbir artırma, eksiltme yapmadan istediğim uzunlukta oluncaya kadar lastiğimi örüyorum. Bakın. Düzü düz, tersi ters. Evet, şimdi bakın bu yanı ördüm. İpimi şöyle şişimi çekiyorum. Şimdi bu yandan yine şöyle arayı daraltarak örüyorum. Bu şekilde döne döne bir düz bir ters şeklinde ön yüz arka yüz olmadan yine misinada örüyormuş gibi kol lastiğimi istediğim uzunlukta örebilirim. Ben şöyle diğerini
Kaç santim örmüşüm bakalım. Hmm, 6,5 santim civarı örmüşüm. Bunu da öyle yapacağım. Örüyoruz. Biraz zor oluyor lastik kısmını örmek. Döne döne öremediğimiz için böyle farklı şişleri bir araya getirip ördüğümüz için. Ama en azından bir ters bir düz kola ilerliyor ve lastik kısa olduğu için çok da sorun değil. Hem ilmek sayılmaz hem de yani 6,5-7 santim çok tabi zor değil örmesi. Evet. Şimdi bakalım. Bakın bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örelim. Evet, şimdi lastiği ben 6,5 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi artık keseceğim. Lastiğimi kapatacağım, yani ilmeklerimi. İlmekleri kapatırken de örerek kapatıyoruz. Şimdi bakın, düzü düz olarak örüyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın, sıradakini olduğu şekliyle örüp bir öncekinin içinden geçiriyorum. Tersi ters olarak örüp kapatıyorum. Düzü düz olarak örüp kapatıyorum. Tersi ters olarak ördüm, kapattım. Düzü düz olarak örüp kapatıyorum. Biraz daha yapalım. Evet, ilmeklerimizi bu şekilde kapatıyoruz. Devam ediyorum. Evet, bütün ilmeklerimi kapattım. Şimdi bakın, son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle zincir çeker gibi sabitliyorum. Şöyle birazcık ip bırakıp kesiyorum. Evet, bakın kolumuz bu şekilde hazır oldu. Şimdi şu kısmı, ayrık olan kısmı kapatacağız. Hemen iğneye takıyorum ipimi. Evet, iğneye taktıktan sonra bakın şu ara kısmı kapatacağız. Şöyle burayı bir sıkıştırıyorum. Bu şekilde bakın kapatıyorum. Ardından şöyle arkadan, bu ilmeklerin arası açık kalmıştı ya, misinayı bu kısımdan ayırdığımız için,
Şimdi bu kısmı da şöyle hafiften, çok sıkmayarak üzerinden geçeceğim ki şöyle bakın düzgün görünsün diye. Yani o aradaki ayrıklığı kapatıyorum bir nevi. Bakın. Şöyle baktığımız zaman bakın o genişliği ne yapmış olduk? Azaltmış olduk. Evet, bu şekilde ilerliyorum. Şu kısmı da kapatıp düğüm yapacağım arkadan. Evet, şimdi kollarımızı yaptık. Bedenimizi hazırladık. Son bir işlem kaldı. O da yaka kısmı. V yakayı güzel bir şekilde lastik yapacağız şimdi kenar kısmına. Şimdi şöyle 60 santimlik misinalı şişimi alıyorum. Şöyle arka kısımdan başlıyorum. Bakın. Burada sayıyı artırmamaya dikkat edin. Şunu önce bir şöyle sabitleyelim. Evet. Sayıyı artırmamaya derken yani başlangıç sayımıza göre ilmek çıkaracağız. Bakın. Burada hemen ters ilmek üzerinden bir tane ilmek çıkardım. Giriyorum düz ilmeğin içerisine. İkinci ilmeğim. Ardından yine ters ilmeğin içine giriyorum. 3, bir sonraki ters ilmek 4. Bu şekilde sayımızı aşmayacak şekilde ilmeklerimi bakın çıkarıyorum. Koldan başladım, yakadan demişim. Şimdi bu kısımlardan ilmeklerimi çıkarıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şu düz ilmeklere kadar araları tersten 1, düzden 1, tersten 1 ilmek, düzden 1 ilmek şeklinde ilmeklerimi çıkarıyorum. Bakın. Şimdi bakın buradaki ilmeklerimi çıkardım. Geldim şuradaki sabit olan düz ilmeklere. Bunların da 3 taneydi ya. Her birinden birer tane ilmek çıkarıyorum. Birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. Ve üçüncü ilmeğim. Bakın. Şimdi arka kısma geliyorum. Yine tersten bir, düzden bir şeklinde hiçbir ilmek atlamadan, artırmada yapmadan buna dikkat edelim lütfen. İlmeklerimi çıkarıyorum. Bakın sırada ne var? Ters var. Direkt tersin içine girdim. Bir tane ilmek. Düzün içine girdim. Bir ilmek. Tersten bir, düzden bir şeklinde ilmeklerime şu V yaka kesmesi yaptığımız kısma kadar, daha doğrusu artırması yaptığımız kısma kadar buraları toplayalım. Orada nasıl bir işlem yapacağız onu da hemen göstereceğim. Evet, şimdi bakın. Şöyle koldan başladık. Arka kısımdan ilmekleri çıkardık. Geldik V yaka kısmına. Şimdi bu kısımdan da ilmeklerimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Şimdi en son kenardaki 3 tane düz ilmeğimi 3 tane ilmek olarak çıkardım. Şimdi bakın. Şu kenarlarda geniş ilmekler var. Genişin içine battım. Bir tane artırdım. Şimdi de şu iki genişin birleşim noktasında bir kısım var. Oraya da yine bir tane batıyorum. Oradan da bir tane ilmek artırıyorum. Bakın bir tane direkt dış geniş boşluğa batıyorum. Bir tane de iki ilmeğin
birleşim noktasına batıyorum. Eğer sadece bu dıştaki geniş boşluklara batarsak buradaki ilmek sayımız az olur ve ön çok kasar, yani daracık bir V yaka elde ederiz. Bu olmasın, modelimizle orantılı olsun, duruş bozulmasın diye bu şekilde artırmalar yapıyoruz. Bakın şu ara kısımlara mutlaka batmayı ihmal etmiyorum. Bir geniş kısma batıyorum. Bir şu ikisinin ara kısmına batıp ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Bakın çıkardığım kısımda gayet düzgün görünüyor. Şimdi şu orta noktaya kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Orta noktada ne yapacağız onu hemen göstereceğim. Evet, bakın V yaka noktasına kadar geldim. Şimdi burada şöyle baktığımız zaman şöyle bir görüntü var. Şu kısım, düz ilmeğin olduğu kısmı biz başlangıç noktası olarak görüyoruz. Burası bizim başlangıç noktamız. Buraya şu kısımdan şöyle bir ayraç takacağım ama önce bir saniye oraya kadar örelim de öyle takayım. Şimdi bu kısma geldiğimiz zaman yine düzlerden bir tane ilmek, terslerden bir tane ilmek çıkarıyorum. Düzden bir ilmek çıkarıyorum, tersten bir ilmek çıkarıyorum. Düzden bir ilmek çıkarıyorum. Şu kısımlara doğru yine bakın şurada tersten bir ilmek çıkarıyorum. Geliyorum şurada düzden bir ilmek çıkarıyorum. Kalanı yine şu kısımdaki gibi yapacağız. Yalnız şurada şuna dikkat etmemiz lazım. Şu kısımdaki ilmek sayısı ile bu kısımdaki, yani sağ ve sol yakadaki ilmek sayısının birbirine eşit veya da yakın olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. O yüzden bu aşamada şunu öneriyorum. Şu kısmı ilmek sayısını sayın. Bu kısımdan ilmek sayısını ona göre çıkarın. Yani 1-2 ilmek çok fark etmeyebilir ama 5-6 ilmek fark ederse yakanın biri daha geniş, biri daha dar, böyle çok şekilsiz, çirkin durur. O yüzden de buna dikkat edeceğiz. Şimdi tam şu orta nokta dediğim kısma şöyle ayracımı ilmeğin içerisine yerleştireyim. Evet. Şimdi bu kısım bizim için önemli. Birazdan neden önemli olduğunu anlayacaksınız. Şimdi şu kısmı da ben tamamlayacağım. Bu aşamada ilmeklerimi saymadım. En son bitiş aşamasında kaç tane ilmeğim var yakada onu söyleyeceğim size. O yüzden de videoyu tamamen izlemeden lütfen başlamayın. Videoyu tamamen baştan bir izleyin. Ona göre kafanıza yattıktan sonra başlayın. Şimdi devam ediyorum. Yine bakın bu aşamadan aynı, bakın şu kısımlar aynı yaptık. Terslerin üzerinden ters, düzlerin üzerinden düz yaptık. Bu kısımda da devam ediyorum. Yine diğeri gibi bakın burada ilmeklerim biraz karışmış görünüyor ama diğeriyle eşit yapmaya gayret edeceğim. Şimdi ben bu kısmı sayacağım. Bu kısımdaki ilmek sayımı burama uyarlayacağım. Evet, V yakanın bütün çevresini topladım. Şimdi bakın başlangıç noktasına yaklaştım. Bu arada şu ayraç koyduğumuz nokta var ya, o kısımla şu omuzdaki 3 düz ilmek kısmı toplamda 70 tane ilmeğim varmış. Onu saydım. Burada da aynı şekilde 70 tane ilmeği tamamladım. Yani önemli olan sağın ve solun birbiriyle eşit olması. 70-70 şeklinde ben ayarladım. Sizlerde ölçü tabii ki farklı da olabilir. Şimdi geliyoruz. Şuradaki 3 tane düz ilmeğin de üzerinden yine birer tane ilmek çıkarıyorum. Şimdi sırayla devam ediyorum. Şimdi artık bir ters bir düz modelimize geçelim. Bakın ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıradakini düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Artık lastiğe geçtik. Bir ters, bir düz. Bakın bu şekilde. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz.
bir ters, bir düz. Direkt devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde bu V yakın kısmındaki ayraca kadar bir ters, bir düz olarak örelim. O ayraçta farklı bir işlem yapacağız. Orada görüşelim. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Şimdi Selanik modelimizde bir düz bir ters olarak görünüyor ya böyle. Şimdi üstüne de lastik yapacağız. O yüzden de şuna dikkat edelim. Düz ilmeklerimizin üzerine düz denk gelsin bu aşamada. Terslerin üzerine ters. Düzlerin üzerine düz. Terslerin üzerine ters. Burada sizin gelmiyorsa, mesela düzün üzerine ters geliyorsa bir tane ilmeği atlayın ve onu düze uyarlayacak şekilde ayarlayın. Bakın. Düze düz, tersi ters, düz ilmeğin üzerine düz, ters ilmeğin üzerine ters. Hani burada geçişte güzel olur, bir bütünlük olur. Çok da gerekli değil yapamıyorsanız, ama yani ben bu şekilde ayarladım. Size de bilgi vermiş olayım. Düze düz, terse ters. Düze düz, terse ters. Düze düz. Pardon, tersmiş burası. Terse ters, düze düz. Sonlara doğru yaklaştık, artık heyecanlandım. Bayağı zor bir süreçti benim için. Şimdi bakın 3 tane düz ilmeğim var. Birincisine düz denk geldi, ikincisine ters, üçüncüsüne düz. Bakın sıradaki direkt ters denk geldi. Yani modelimiz uygun şekilde terse düz, terse ters, düze düz şeklinde. Burada da herhangi bir farklılık yapmama gerek kalmadı. Bakın ters ilmeğin üzerine zaten ters denk geliyor. Düzün üzerine düz denk geliyor. Bu şekilde V yaka noktasına kadar bir ters, bir düz olarak modelimizi örelim. V yaka noktamız çok önemli. Orada görüşeceğiz. Evet, şimdi bir ters bir düz örerek orta noktaya kadar geldim. Ayracımın olduğu noktaya kadar. Şimdi bakın ayracımdan önce bir tane ilmek var. Şimdi ayracımı taktığım ilmek düz ilmek. Şöyle bakın, düz ilmekten giriyorum. Diğer ilmekle birlikte örerek burada bir kesme yapıyorum. Ardından burada ne yaptık? Bir tane kesme yaptık. Şimdi tekrar şişi kestiğim iki ilmekle birlikte ilmeğime takıyorum, ilmekleri şişime. Şimdi soldakini de ekliyorum ve üçünü birden toplayıp tek ilmeğe düşürüyorum. Yani ne yapmış olduk? Sağdan ve soldan birer ilmeği ortadaki ilmeğe eklemiş olduk. Şimdi kesme yaptığım ilmeğe yine ayracımı takıyorum ki burayı kaybetmeyeyim diye. Bunun sağından ve solundan sürekli kesme yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Düzü düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Bütün çevresini aynı şekilde dönüyorum. Ta ki nereye kadar? Bu ayraç taktığım noktaya kadar. Bu noktada tekrar sağından ve solundan birer tane kesme yapacağız. Evet, ikinci sıramdayım. Düzü düz, ters ters örerek orta noktaya doğru ilerliyorum. Ta ki bir ilmek kalıncaya kadar. Düzü düz, tersi ters, düzü düz, tersi ters. Bakın orta noktaya geldim. Ayracım burada. Hemen ayracımı çıkarıyorum. Şöyle bakın. Sabit olan ilmeğimden içeri giriyorum soldan. İkisini birlikte ördüm. Ardından şuradaki ilmeği alıyorum. Bunları geri şişime takıyorum.
Bunu da şöyle içine katıyorum ve üçünü birlikte, 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Burada ne yapmış olduk? Tekrar bir kesme yapmış olduk. Hemen bu ilmeğime tekrar ayracımı şöyle takıyorum. Bu şekilde her sırada bu belirlediğimiz noktadan bakın sağdan ve soldan kesme yapacağız. Bu şekilde burada torbalanma olmayacak. Güzel bir şekilde V yaka çıkışımızı elde edeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde döne döne öreceğiz. Her sırada buraya geldiğimizde sağdan ve soldan birer tane ilmeği bunun içine katıp öreceğiz. Şimdi ben bu şekilde belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim ördüm sizlerle paylaşacağım. Evet bakın son sıraya geldim. Şu kesmeyi bir de burada göstermek istedim. Çünkü artık kesme iyice kendini belli etti. Şimdi bakın. Şöyle de yapabilirsiniz. İkisini alıyoruz. Şöyle yönünü değiştiriyoruz. Soldakini de ekliyoruz. Ardından üçünü bir örüyoruz. Bakın. Bu şekilde. Şimdi başlangıç noktama kadar yine modelimi devam ettiriyorum. Başlangıç noktamda artık ilmekleri keseceğim. Çünkü bu lastik uzunluğu benim için yeterli oldu. Çok da uzun olsun istemiyorum. Evet başlangıç noktama geldim. Artık kesmelere geçiyorum. Yakamızı yapmış olduk. Şöyle kaç santim örmüşüm hemen söyleyeyim size. Tam 4 santim örmüşüm lastiği. Dediğim gibi bu yeterli bence. Çok da kalın olmasın, kaba olmasın. Şimdi hemen kesmeye başlıyoruz. Kesmemiz yakada da şu şekilde olacak. Bakın tersi ters olarak örüyorum. Düzü düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeğin içinden ikincisini geçiriyorum. Sıradakini gördüğüm şekliyle örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Gördüğüm şekliyle örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi aynı aralıkta, aynı sıkılıkta kesiyoruz. Bazılarını sıkı, bazılarını gevşek kesmeyin. Duruşta bir bütünlük olsun. Bakın gördüğünüz gibi ilmeklerimizi kesiyoruz. Şu sıkılığı iyi ayarlamak gerekiyor. Ben burada ilmekleri saymadım. Saymaya da gerek yok. Şöyle dediğim gibi sağ ve sol birbirine eşit olacak. Arkada zaten her ilmekten, arkada ve kollarda her ilmekten birer tane ilmek çıkaracaksınız. Yani görüntüsü eğer nizami duruyorsa, öyle bir genişlik, darlık yoksa yeterlidir. Birebir aynı olmasına gerek yok. Çünkü ipliklerimizin kalınlığı, kalınlığımız, elimizin ayarı tabii ki birbirinden farklı. O yüzden de aynı ilmek sayısı zaten olsa bile aynı duruş mümkün olmayabilir. Evet kesmelerimi yaparak bakın kapattım ilmeklerimi. Tam orta noktaya geldim. Burada da yine diğer sıralardaki gibi üçünü birlikte örüyoruz. Yani kesmeye devam ediyoruz. Bakın 3 ilmeği, düz ilmeğim üstte kalacak şekilde bir araya getirdim. Üçünü tek seferde örüyorum. Ardından da içinden geçirip kapatıyorum. Bu şekilde yapmış olduk. Sonrasında yine hepsini tek tek örüp kapatmaya devam ediyorum. Yani bu ortayı hep aynı şekilde ördük. Kapatma sıramızda da aynı şekilde kesme yapmaya devam ettik. Üçünü ayrı ayrı kapatmıyoruz. Yine üçünü birlikte toplayıp bakın bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Evet, yakamın kesmelerini bitirdim. Şimdi başlangıç noktamızı yine şöyle bir ayrıklık var doğal olarak. Bu noktayı kapatacağız. İğne yardımıyla.
Şimdi arkadan yürüterek, burada çok kasmayalım çünkü ayrıklık yok burada. Geniş geniş bırakıyorum. Şöyle yürütmeyi geniş yapıyorum yani. Evet, bakalım, görüntümüzü bozmayalım. Şimdi bu kısımda şöyle başlangıç ipimle bunu düğüm yapıp temizliyorum. Evet, son olarak da V yakamı diktim, birleştirdim ve gördüğünüz gibi bluzum hazır. Karşınızdayım. Gerçekten benim için çok temiz işçilikli, şahane bir çalışma oldu. Ve V yakayı tam anlamıyla çözdüğüm, tam anlamıyla içime sinen bir V yaka oldu. Bundan sonraki projelerim adına da aslında benim için referans niteliğinde bir çalışma oldu. Ben çok beğendim. Özellikle işçiliği, temiz duruşu, yani böyle tekstil işi gibi gerçekten şahane bir çalışma oldu. Böyle bir 50 gram falan kaldı. Güzel bir çalışma oldu. Benim çok içime sindi. Severek kullanabileceğim şahane bir bluz elde etmiş oldum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki şahane projelerim için takipte kalın. Çok güzel projeler sizleri bekliyor. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.